Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar kanalımızı takip eden dostlarımızdan bir tanesi Osman Çalışkan Bey bir âli canaplık yapmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bakın bize şurada gördüğünüz farklı türlere ait salep orkidelerinin arkadaşlar tohum kapsüllerinden göndermiş. Hem de bol miktarda. Mesela işte farklı türlere ait salep orkidelerinin hem tohum kapsülleri, bazılarında doğrudan açılmış tohumlar, onları işte Ependor tüpleri içerisinde göndermiş. Bazıları yeni hasat şeklinde. Bakın şöyle göstereyim. Bakın şöyle göstermeye çalışayım. Bakın gördüğünüz gibi bunlar green pot, yani henüz daha yeşil. Ama olgunlaşmış tohumlar arkadaşlar bunlar. Şimdi arkadaşlar bugün bu salep orkidelerin tabi bu tohumları alınca bunları böyle oturup bakacak halimiz yok. Gerçekten bir hazine göndermiş bana. Şimdi bunların arkadaşlar kültür medyası içerisinde ekimini yapacağız. Ve bu salep orkidelerinin, orkide tohumlarının çimlendirilmesine çalışacağız. İnşallah başarılı olacağız. Daha sonra ve tür çok fazla arkadaşlar. Hemen her türden var. Balya var. Bakın balya mesela. Yani şurada arkadaşlar yüz binlerce tohum var yani. Şimdi hep beraber sizlerle bunların kültür medyasının ekimini yapacağız. Bazıları tabii tamamen kurumuş, dry pot olmuşlar. Yani açılmış artık potlar. Tohumlar saçılmış. Dolayısıyla onları dry pot tekniğiyle ekimini yapacağım. Yani tohumları sterilize edeceğiz ve medyaya alacağız. Bazıları hala green pot modunda, yani henüz daha kapsüller açılmamış. Dolayısıyla kapsüllerin içerisi halen steril. Onları da green pot tekniğiyle ekimini yapacağım. Bakalım inşallah başarılı olmaya çalışacağız. Başarılı olursak da çok güzel olacak arkadaşlar. Hadi bakalım çalışmaya başlayalım. Evet. Arkadaşlar salep tohumlarımızı dip frizde saklıyoruz. Sürekli söylüyorum bunu. Evet, şu anda şimdi bunların ekimini yapacağım. Şimdi bunları normal arkadaşlar dezenfektanlar içerisinde klasik metotlarla dezenfekte ederek ekimini gerçekleştirebilirim. Ama o metot her zaman risklidir arkadaşlar. Yani sonuç olarak ekimini yaptıktan bir müddet sonra tohumlarınızın veya kültürünüzün kontamine olduğunu görebilirsiniz. Çünkü tohumu belli bir miktarda, belli bir süre dezenfekte içinde tutmanız gerekiyor. Fazla tutsanız tohumu öldürme riskiniz var. Az tutarsanız da içindeki işte bakterilerin veya mantar sporlarının veya küflerin tamamen ölmeme ve kültürünüzü kontamine etme riski var. O yüzden daha önce videolarımızda gösterdiğim klor buharı ile sterilizasyon, yani hobi botanik metodu diye bir videomuz var arkadaşlar. Hobi botanik metoduyla orkidelerin %100 garantili olarak çimlendirilmesi diye belki seyretmişsinizdir. Şimdi bu tohumların ekimini o metotla yapacağım arkadaşlar. Yani açık havada ekimini yapacağım. Herhangi bir normal dezenfektanla öncesinde sterilizasyon uygulamayacağım. Klor buharı ile steril edeceğim arkadaşlar tohumları. O daha garantili bir sonuç veriyor. O yüzden şimdi bunlarda da o metodu kullanacağım. Şimdi başlayalım. Şimdi neler varmış arkadaşlar? Elimizde neler göndermiş dostumuz sağ olsun. Gördüğünüz gibi 7 çeşit salep orkidesi tohumu göndermiş bize. Bunlardan şu bir tanesi arkadaşlar Orchis palens arkadaşlar. Yani bu solgun salep denen salep türü.
Bayağı bir tohum var bunda da gördüğünüz gibi. Bu az önce gösterdiğim şeylerden bir tanesiydi. Green pot, yani taze olanlardandı. Ondan daha sonra vazgeçtim green pot ekim yapmaktan. Onları çünkü baktım açılmış kenarları. O yüzden tohumları aldım. Onları da normal yine diğerleri aynı metotla ekeceğim. Bu ne arkadaşlar? Orkid Sancta göndermiş. Yani bu da arkadaşlar Püren sahibi denen tür. Orkid Sancta. Bunların içinde en hızlı çimlenen bu arkadaşlar. Bu yaklaşık bir ay içerisinde falan çimleniyor araştırmalara göre. Diğerleri 2 ay, 3 ayı bulabiliyor çimlenmeleri. Orkid Sancta en hızlı çimlenen salep türü. Yine solgun salep arkadaşlar. Yani bu da işte Orchis palens bu. Arkadaşlar bakın bu Barlia robertiana diye geçiyor ismi. Bu patanak salebi denen salep türü arkadaşlar. Ben arkadaşlar salep yetiştiricisi değilim. Benim bilgilerim şeylere dayanıyor. İşte makalelere veya ansiklopedik bilgilere dayanıyor. Dolayısıyla bazı yanlışlarım belki varsa da artık kusuruma bakmayın. Varsa böyle bir durumda arkadaşlarımız beni düzeltebilirler. Bu arkadaşlar Romana. Dactylorhiza romana. Buna da arkadaşlar bu da elçik salebi denen salep türü. Bundan da yine bayağı göndermiş dostumuz sağ olsun. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi bunu arkadaşlar açıkçası bunu bilemedim. Bunu ismini yazmış ama bunu tam bulamadım. Bunun hangi tür olduğunu. Bunu şimdilik yazdığı isimle tam da okuyamadım. Pilirepa diyor ama böyle bir salep türünü ben görmedim arkadaşlar. Yani salep orkidesi de muhakkak da ben bilmiyorum bunu. Bunu da kendisine sorup öğreniriz veya biraz daha araştıracağız anlaşılan. Bu da arkadaşlar Orchis corpora arkadaşlar. Bunda da yine bu da yeşil hala. Tohumları taze yani. İnşallah bunlardan başarılı sonuç alacağımızı umuyorum. Evet. Bismillah deyip başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu tohumları şimdi bu gördüğünüz medyalar 1/2 MS medyası arkadaşlar. Şimdi aslında o salep tohumları arkadaşlar araştırmalara göre en iyi Knudsensi medyasında çimleniyor. Knudsensi medyasında. Ama şu anda elimde Knudsensi hazır yoktu. Açıkçası hazırlayacak sabrı da göstermedim. Belki daha sonra hazırlayıp tekrar Knudsensi ile ekimini yaparım. Belki videonun sonunda Knudsensi sonuçlarını da koymuş olurum. Ama şu anda ekim yapacağım medyalar 1/2 Murashik and Sokuk MS medyası arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi Klov buharında ekim yapacağız dedik. Bu metodun özelliği arkadaşlar biliyorsunuz işte açık havada yapıyoruz. Ama daha sonra tohumları klor gazına maruz bırakarak, klor buharına maruz bırakarak tohumların steril olmasını sağlıyoruz. Evet, şimdi başlayalım. Şimdi şurada petri kaplarımız var. Burada da polipropilen kaplarımız var. Her ikisine ekim yapacağım. Şimdi önce şu petri kaplarından başlayalım. Bunlar arkadaşlar tabii steril edilmiş medyalar. Yani otoklavlanmış medyalar. Şunlar tabii otoklavlanmış. Zaten biraz şekillerinin bozukluğundan otoklava girdiğini anlıyorsunuz. Petri kaplarına ise arkadaşlar steril petri kaplığına steril alanda döküm yapılıyor besiyeri. Tabii çünkü bu plastik olduğu için bunları otoklavlayamıyorsunuz. Bu anında eriyor yoksa. Ama şu anda açacağız ve açık alanda ekimini yapacağız. Evet, şimdi normalde artık bu medya öldü arkadaşlar. Çünkü normalde açık alanda açtık. Yani bunun üstüne şimdi yüzlerce bunu kontamine edecek olan mikroorganizma doluştu bile. Ama bizim tekniğimizde biliyorsunuz bir şey var, hile var.
Daha sonra onunla da kurtuluyoruz. Şimdi şu sancta'dan başlayalım arkadaşlar. Tabii birden dökülmesin diye şöyle ağzını tıkayarak şöyle sadece bir kısmının dökülmesini şey yapıyor. Tohumları da tabii dökerken arkadaşlar üst üstüne çok fazla gelmemesine gayret gösteriyorum. Çünkü üst üstüne gelirse bu sefer işte klor gazını şey yapabilir, biraz kesebilir. O da belki kontaminasyona sebep olabilir. Dolayısıyla biraz dağınık şekilde tohumların medyaya gelmesine özen gösteriyorum. Evet, buna bayağı bir tohum ektik. Şöyle göstereyim. Evet. Tamam, bunu kapatabiliriz. Şimdi normal metotta artık bunun hiç şansı yok. Bu kontamine oldu sayın. Ama tabii bizim yapacağımız metotta hepsi tohumlar steril olacak. Sancta'yı yaptık. Sancta'yı şu tarafa koyalım. Evet. Şu balya balyadan evet. Birazdan karışacak bunlar. Bunları etiketleyelim. Evet, balya da tamam. Buna Romana'yı, Daclorhiza romana, yani sadece bunlar Anadolu'da yetişen bitkiler ama isimleri Latince. O da enteresan bir şey. Bundan pek ümitli değilim arkadaşlar. Ama deneyelim yine. Şuna da ekelim.
Bu biraz arkadaşlar nem almış veyahut herhalde Eppendorf tüpünün içinde tabi tazeyken de konmuş olabilir. Biraz nemli. O yüzden açıkçası tohumlar ne durumda tam bunu kestiremiyorum. Evet. Evet, buna Orchis Corypora ekelim arkadaşlar. Medyanın içerisinde az biraz su var. Bu suyu klor gazı tam tohumlara temas etsin diye boşaltıyoruz. Evet. Evet, solgun salep ekelim buna da. Balans yani. Bu da balans ama tabii belki bir tanesi taze bir tanesi bayat olabilir. 2 ayrı tüpte geldi çünkü. Gerçi şu solgun yazanlar kapsül içindeydi. Onlar daha taze ama gerçi bu da açık. Bu da kapsül içinde geldi. Ya bunlar taze tohumlar. Evet. Şimdi bunları arkadaşlar klor gazıyla steril edeceğiz. Daha sonra ekim işlemimiz bitmiş olacak. Ve beklemeye başlayacağız. Hadi şimdi sterilizasyon aşamasını yapalım. Evet, şimdi arkadaşlar bunların sterilizasyonunu yapmak için bize çamaşır suyu ve hidroklorik asit veya tuz ruhu. Tuz ruhu da olur. Çünkü tuz ruhu da hidroklorik asittir arkadaşlar. Yani evinizde kullandığınız tuz ruhu da olabilir. Şimdi çamaşır suyundan 20 mililitre alıyorum. Bunu 100 mililitre suya üstüne su ilave ederek 100 mililitreye tamamlıyorum. Evet. Sonra bakın böyle bir kilitli poşet arkadaşlar. Daha önce bunun videosunu yapmıştık var. İşte hobi botanik metoduyla %100 garantili orkide çimlendirme diye bir videomuz var. Yani bu metot klor gazı metodu bilinen bir metot ama bu işte poşet içerisinde açmadan yani steril etme tekniği açıkçası bana ait. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şunların kapaklarını arkadaşlar açık vaziyette içine yerleştiriyoruz. İnşallah ikisi üst üste sığar. Evet. Çünkü içine klor buharının girmesi gerekiyor. O yüzden açık vaziyette koyuyoruz.
Evet şöyle. İkisinin de ağzı açık şu anda. Sonra bu 20 mililitre çamaşır suyu ve 80 mililitre sudan oluşan karışımı bunun içine boşaltıyoruz. Kenarına tabii şeylerin içerisinde değil. Evet. Şimdi sodyum hipoklorit yani çamaşır suyu içerisinde klor var arkadaşlar. Birazdan bunun içine asit ilave edeceğiz ve o klor gazı açığa çıkacak. Tabii burasını hemen kapatacağız ağzını. Klor gazı açığa çıkınca bu kapların içerisinde dolacak ve içindeki hem tohumu hem kabı içinde ne varsa steril edecek arkadaşlar. Çünkü içinde mikrop falan bakteri hiçbir şey kalamaz arkadaşlar. Klor gazı hepsini öldürür. Ama açık bırakırsak bizi de öldürür. Yani az tabii ama yani zarar veriyor arkadaşlar. O yüzden bunu ağzını kapattıktan sonra kendimizden uzak bir ortamda muhtemelen camın tercihen işte camın dışında duş ortamında tutacağız. Şimdi buna asit, hidroklorik asit veya da tuz ilave edelim. Şimdi ben hidroklorik asit kullanacağım ama tabii hidroklorik asit bu konsantre hidroklorik asit. Siz bunu bulmak zorunda değilsiniz. Normal bildiğiniz tuz ruhu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hidroklorik asit %30-32 yoğunluktadır. Yani normal piyasada satılan kimya firmalarında satılan hidroklorik asit. Tuz ruhu ise normalde %5 ile %15 arasında artık firmanın kalitesine göre değişken oranda hidroklorik asit içerir. Yani bundan bir ölçü kullanacağınızda tuz ruhundan 2 ölçü veya 3 ölçü kullanabilirsiniz. Şimdi normalde bu kap için ben 2,5 mililitre hidroklorik asit kullanacağım. Ama eğer siz tuz ruhu kullanmak zorunda kalırsınız 5 mililitre veya işte 6-7 mililitre kullanabilirsiniz. Evet şu anda solüsyonumuz altta. Asidi de alalım. 2,5 mililitre. Kullanacağımız asit miktarı aslında kabın büyüklüğüyle alakalı bir şey. Onunla ilgili bir formül var. O formül diğer videomuzda var. Belki buna da koyarım. 2,5 mililitre asit. Ama önce bir saniye. Şu ağzını kapatalım. Sadece az bir şey bırakalım ki klor gazı hemen uçup gitmesin. Evet şimdi az bir şey bıraktık. Evet 2,5 mililitre hidroklorik asit. Şimdi buna bakın şuraya boşaltınca burası hemen sararacak ve kabarcıklanma olacak. O işte klor gazı arkadaşlar. Bakın hemen gördüğünüz gibi. Evet. Kapalı olduğuna emin olalım. Ki kaçıp gitmesin gaz. Evet bu hazır arkadaşlar. Şu anda bunun içinde klor gazı çıkıyor ve o da bunların içinde ağızları açık olduğu için tabi açık olmasına dikkat edin. Bu kapların içine giriyor ve tohumlarımızı ve kaplarımızı dezenfekte ediyor. Şimdi bunun içinde 3 saat, 3,5 saat bekleyecek arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Tabii klor gazını solumuyorsunuz arkadaşlar. Eğer artık geç kalırsanız hem o esnada gaz çıkışı olursa klor gazı zarar veriyor arkadaşlar. Zehirlidir. Evet, bunu camın dışına bırakalım. Evet yaklaşık 3,5 saat oldu arkadaşlar. Şimdi artık
bunları kapatabiliriz. Açmadan kapatıyoruz. Şimdi bunların içinde klor gazı olduğu için işte açık havada açalım bunları. Evet, bunlar şu anda artık steril oldular. Yalnız bir tanesi kapanmış sanki poşetin içerisinde kendi kendine. O belki onda bir problem yaşayabiliriz. Artık bakacağız, bir iki gün içinde anlarız. Şimdi bunlar arkadaşlar aslında daha ideali işte steril alanda, yani çalışma alanında bir kapaktan açıp şöyle 1-2 dakika havalanmalarını sağlamak. Böylece içindeki klor gazı da tahliye olmuş olur. Çünkü klor gazı, kap içerisinde kalan klor gazı uzun zamanda çimlenme süresi içerisinde tohumları öldürebilir. Çimlenme başladıktan sonra ya hızlı bir şekilde alt kültür almak gerekiyor veya şu anda işte gazın tahliyesi için şöyle kapaklarını 1-2 dakika açık bırakmak, ama tabii steril alanda yapmak lazım o işi. Yeterli olur. Steril alan derken kapalı bir alan yeterli. Çünkü hava akımının olmadığı bir yerde açarsanız, yanında da şöyle bir mum falan yakarsanız içine zaten bir başka bir şey giremez. Yani bir alevin yanında kapağını açık biraz 1-2 dakika beklemeniz içindeki gazın tahliyesi için yeterli olur. İçeriden aşağıdan yükselen sıcaktan dolayı da kültürün içerisine herhangi bir şey giremez. Böylece içindeki klor gazından da kurtulmuş olursunuz. Şimdi bunları efendim aydınlık bir yerde, ki bazı türler aslında karanlıkta daha iyi çimleniyorlar. Ama şu an hangisiydi tam hatırlamıyorum. Bakmam lazım şeylere. Videoya altyazıya olarak eklerim bunu. Ona göre bazılarını aydınlıkta, bazılarını karanlıkta tutacağım. Muhtemelen Orchis Sancta işte bir ay içerisinde falan çimleneceğini umuyorum. Diğerleri 2-3 ayı bulabilecek. Araştırmalar o şekilde gösteriyor. Bakalım, bekleyeceğiz. Sonuçları videonun arkasında paylaşacağım sizinle. Evet. Arkadaşlar bu gördükleriniz bunların hepsi salep orkideleri. Şu değil. Bakın mesela bu solgun salepmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala çimlenmesini bekliyoruz. Bu Sancta. Bunun da yine gördüğünüz gibi hala çimlenmesini bekliyoruz. Aslında teker teker göstermeye gerek yok. Yaklaşık bunları kültür alalı arkadaşlar bir ayı geçti. Hala çimlenmeleri bekliyoruz. Yani bunlar diğer orkideler gibi hızlıca çimlenmiyor maalesef.
Bir kontaminasyon da yok kültürlerde. Ama henüz çimlenme de yok. Şu gördüğünüz, bakın şu kırmızı etiketli olanlarda, bunların içerisinde arkadaşlar %0,02 oranında gümüş nitrat var. Bu gümüş nitrat, yani bu orandaki gümüş nitrat gelişim aşamasında tohuma veya bitkiye zarar vermiyor. Fakat içerisinde efendim işte küf gelişimini engelliyor. Daha doğrusu engellemeye katkı sağlıyor. O açıdan onu kullanıyorum. Çünkü genelde küf gelişimi arkadaşlar işte kültürü aldıktan belli bir süre sonra başlıyor. İşte bir hafta sonra bakıyorsunuz içerisinde işte küf blokları patlamaya başlamış. Veya bir ay sonra çıkabilir. Yani daha sonra ortaya çıkıyor. İşte bu da onu engellemeye katkı sağlıyor. Bakın bu balyaymış mesela. Onu da gördüğünüz gibi çimlenmiyor henüz. Bakın şu arkadaki palens. Bu romanaymış. Bakalım bir hareket var mı? Evet, gördüğünüz gibi koyduğumuz gibi duruyor hala. Ne zaman ekmişiz bunu? 23'ün 8'de ekmişiz. Yani yaklaşık bir ay 5 gün, 6 gün falan olmuş ekeli. Evet, arkadaşlar ilk çalışmamızı yaptığımızdan itibaren 6 ay geçti. Bugün Ocak ayının son günü ve bunlar hala çimlenmeyi bekleyen kültürlerimiz. Demin az önce söylediğim gibi farklı tarihlerde olan çalışmalar da var içlerinde. İlk çalışmadan olanlar da var, son çalışmadan olanlar da var. Yani çok karışık bir şekilde bazıları beklemeye devam ediyor. Bazıları ise çimlenmeye başladı. Ona da şöyle bakalım. Evet. Evet, gördüğünüz gibi bakalım fokuslasın. Evet. Salep orkidelerin gelişimi çok yavaş arkadaşlar. Yani gerçekten diğer işte Phalaenopsis gibi falan hızlıca gelişmiyorlar. Bakın bunu 23.8'de yani Ağustos ayında yapmışız bu çalışmayı. İşte gördüğünüz gibi artık o şeyler, tohumlar çimlenmeye başlamışlar. Yaklaşık 5 ay sonra. Bunda bakın gümüş nitrat var içerisinde. MS medyasıymış arkadaşlar bu. Ve herhangi bir şey içermiyor. Yani, hormon içermiyor bu medya. Neymiş türü? Corypora, Orchis corypora. Şuna bakalım. Bakın bu çalışmayı ne zaman yapmışız? Bunu bakın 31.10'da yapmışız arkadaşlar. Romana'ymış bu. Bu arkadaşlar Osman Bey sağ olsun daha sonra tekrar yeni şeyler gönderdi. Orkide işte salep tohumları gönderdi. O salep tohumları daha tazeydi. Daha önceki roman hatırlarsanız biraz onlar çimlenmediler. Ama bakın bu sonra da gelen romana çimlendi. Bunu hem 10. ayda ekmişiz yani oldukça da hızlı çimlendi. Yaklaşık 3 ay içerisinde çimlendi. Bu neymiş medyası? Efendim medyayı yazmamış mıyız? Bu Knudson C'ymiş arkadaşlar. Evet, Knudson C. Bakın bu da Knudson C arkadaşlar. Bu da romanı. Bu da yine 31.10'da yapılan bir çalışma. Gördüğünüz gibi bunda da başlamış.
Bunlar peki niye farklı farklı şeyler var arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar bazı denemeler yapıyorum. Örneğin bazı türlerde, bazı kültürlerde soğuk atlatma yaptım. Yani buzdolabında işte 1-2 ay beklettim ki farklılık olacak mı diye. Bakın bunda mesela buzdolabında bekletmişiz 2 ay. Soğuk atlatma yapmışız ama kabarma başlamış sadece. Tabii, maalesef bu kameranın fokusu pek iyi değil arkadaşlar. Yakın zamanda değiştireceğim inşallah. Evet, bir de hatırlarsınız arkadaşlar bazı tohumları petri kaplarına ekmiştik. Bunun gibi. Şimdi bakın bu petri kaplarının hiçbir tanesinde sonuç alamadık arkadaşlar. Hiçbir tanesinde çimlenme olmadı. Çünkü tabii bunların çimlenmesinin bu kadar uzun sürdüğünü o tabii ekim esnasında ben nedense unuttum. Veya ihtimal vermedim belki de. Gördüğünüz gibi medyalar artık tahta gibi oldu arkadaşlar şimdi. Yani 5 ay tabii geçince 5 ay içerisinde petri kabının içindeki medya bakın incecik kalmış. Dolayısıyla medyaları kurudu. Yani petri kabına ekim yapmak bu tür uzun vadede çimlenen tohumlar için pek akıllıca değilmiş arkadaşlar. Çünkü içindeki su kayboluyor ve böyle içindeki medya tahtaya dönüyor. Dolayısıyla artık bundan sonuç alamıyorsunuz. Ama şeylerde, kavanozlarda bakın bu 8. ayda yapmışız. İşte 6 ay olmuş neredeyse. Ama hala medya gayet taze. Dolayısıyla tohumları besleyebiliyor. Demek ki salep orkidesi ekiyorsanız efendim kavanoza ekeceksiniz. Petri kabına değil. Evet, yani hasılı kelam arkadaşlar, salep işi yavaş iş arkadaşlar. 6 ay oldu, daha hala protokol aşamasına gelemediler. Çimlenenler bile. Yani zaten araştırmalarda da bu şekilde arkadaşlar. Bitki haline gelmesi 2 yılı buluyor. Biz de bunu kendi gözlerimizle görmüş olduk. İşte tabii 2 yıl içerisinde, bitki derken özür dilerim, 2 yıl içerisinde kültür içerisinde efendim şey geliştiriyor arkadaşlar. Yani yumu geliştirmiş oluyor. Tabii bunları geliştirmeye devam edeceğiz, bakacağız. Bekleyeceğiz. Bundan sonraki videolarda inşallah ileride bundan sonuçlarını tekrar sizinle paylaşırım. Evet. Arkadaşlar, Mart'ın ortasına geldik. İşte son durumlarını tekrar paylaşayım sizinle. Gördüğünüz gibi Orchis coryphoralar biraz boy attılar arkadaşlar. Onlar gelişmeye devam ediyorlar. Güzel bir gelişim var burada. Ama diğerlerinde arkadaşlar henüz maalesef daha bitkiciye hala dönüşmediler. Çok yavaş arkadaşlar. Gerçekten salepin bu kadar yavaş geliştiğini ben söylese inanmazdım. Bakın daha hala bilmem netleştirebilecek miyim? Bakın daha yeni arkadaşlar şeye dönüyor. Efendim protokollar bitkiciye dönüşmeye başlayacak. Mart'ın sonunda. Ne zaman ekmişiz? Ortasında. Biz ne zaman ekmişiz bunu? 8. ayda arkadaşlar. Yani 8. ay, 23-8'i saymayın, sonundaymış. 9, 10, 11, 12, 4 ay oradan, 3 ay buradan, tam 7 aylık arkadaşlar şu. Bakın bu kültür 7 aylık. Evet, şuna bakalım. Bunu da yine aynı şekilde arkadaşlar, bakın. Protokollar var ama işte henüz daha bitkiciye dönüşmeye başlamamışlar. Bu ne zaman ekilmiş? Bu da 31 10'da ekmişiz arkadaşlar bunu. Yani 11, 12, bu da 5 aylık arkadaşlar. Yani bu tabi çok enteresan bir şey var burada arkadaşlar. Bakın buradaki medyalar, bazısı MS medyası, bazısı Knudsensi. Yani ki Knudsensi araştırmalara göre en iyi Knudsensi'de sonuç alınıyor. Ama gördüğünüz gibi biz Knudsensi'de bile, bakın şu Knudsensi mesela, bakın KC yazıyor Knudsensi.
işte 5 ay olmuş, hala daha protokol seviyesinde. Bunlarda arkadaşlar hala da salepler protokol seviyesindeyken, bakın şu medyada ki bunda gördüğünüz gibi boy attılar epey. Yani gelişmeleri daha iyi durumda. Daha ileri seviyedeler. Bu medyada da daha iyi geliştiler. İşin enteresan tarafı, bu medya arkadaşlar kanalımızı tanıttığımız ev yapımı medya. Yani Yamada medyası arkadaşlar bu. Yani çok enteresan bir şekilde yani ne MS medyasında ne Konut Sonrası'ydı Yamada medyasında aldığımız performansı alamadık. Yamada medyası hepsinden baskın çıktı. Şimdi tabii bunu doğrulamak için bir çalışma daha yapacağım. Gene tabii o da 5 ay sürecek. Ama yani sonuç olarak bu çalışmayı yapıp bunun sonucunu beklemiyorum. O bu kenarda duruyor arkadaşlar. Daha sonra onu tekrar doğruladığım zaman tekrar size bilgilendiririm. Ama tabii bu çalışma anlaşıldı ki daha çok su götürecek arkadaşlar. O yüzden bu videoyu yayınlamaya karar verdim. Ben şimdilerden bitkicikler, diğerlerinde de bu seviyeye gelirler. Ve en azından şöyle size bazı yeşil yeşil fideler göstereyim diye umuyordum ama gördüğünüz gibi daha hala yani bitkicikler daha oluşacak. Yani geçen ay baktığımda da hala böyleydi, işin enteresan tarafı. O yüzden beklememeye karar verdim. Bu da herhalde biraz daha devam edecektir arkadaşlar. Neyse. Bu videoyu böyle kapatalım. Daha sonra gelişmelerden update yayınlarız. Ne yapalım? Öyle olsun. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Daha sonraki gelişmelerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, az önce izlediğiniz çalışmayı beğendiniz mi? Bizim niye haberimiz yok? Arkadaşlar, lütfen eğer çalışmalarımızı beğeniyorsanız veya ilgi duyuyorsanız ilginizi gösteriniz ve videoların altındaki beğen tuşuna tıklayınız. Çünkü biliyorsunuz YouTube sizlerin beğenisine göre, beğeni sayısının çokluğuna göre bu videoları başka kullanıcıların önüne daha fazla çıkartabiliyor. Ama siz beğenmezseniz bizim kanalımız altlarda kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla eğer beğeniyorsanız lütfen desteğinizi bizden esirgemeyin. Kanalımıza abone olun, tavsiye edin, paylaşın ve beğenin. Görüşmek üzere.